Bugün öksürüğü konuşacağız. Özellikle yetişkin yaş grubunda öksürük neden olur? Ne zaman korkmamız gerekir? Hangi hastalıklarda olur? Ve tedavisinde pratik olarak neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Ve bunları çok deneyimli olan göğüs hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda alerji ve immünoloji hastalıkları uzmanı Buket Akdoğan ile görüşeceğiz. Uzman doktor Buket Paşa Akdoğan ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Tabii havalar soğuyunca herkes öksürmeye başladı. Evet. Acaba bu öksürük neden oluyor? Ne zaman korkalım? Bu dönemlerde akut öksürük dediğimiz böyle 8 haftadan kısa süreli daha çok üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında devam eden bir öksürük durumumuz söz konusu. Ama eğer ki bu 8 haftadan fazla uzun sürmeye başladıysa ya da zaman zaman tekrar eden hale geldiyse, kesildiyse, tekrar başladıysa, kesildiyse, tekrar başladıysa bu öksürük açısından bir inceleme yapılması kesinlikle gerekir. 8 haftalık bir öksürük ve biz artık kronikleşmiş öksürük olarak değerlendiriyoruz. Ve bu kronik öksürüğün sebepleri bazen farklı olabiliyor. Kronik öksürükte öncelikli olarak hastanın bir reflü yakınması ve bir tansiyon ilacı, özellikle erişkin hastalarda bazı tansiyon ilaçlarımız çok öksürük yapabiliyor, gıcık öksürükler. Bu iki durumu ekarte ettikten sonra devam eden süreçte bu öksürüğe sebep olabilecek acaba alerjik bir durum var mı ya da hava yolu hastalığı olabilir mi diye inceleme yapıyoruz tabii ki. Hastalarımızın çoğunlukla semptomları özellikle alerjiyi veya astımı düşündürecek, hava yolu aşırı duyarlılığını düşündürecek semptomları olan hastalarda genellikle geceleri semptomların, öksürüklerinin artışı, geceleri bu öksürüklerle ya da sabaha karşı o öksürükle uyanma, kuru bir öksürük, gıcık tarzında belki arkasından kusma gelecek kadar, öğürtecek kadar olan bir öksürük ve kokularla hassasiyet, parfüm, deodorant kokuları, deterjan kokularına tahammülsüzlük gibi bir durum. Ya da bir hastalarımız bazen istemsiz olarak konuşurken bile bu aşırı hava duyarlılığı dolayısıyla konuşurken bile bir öksürük krizine katılma, gülmek, böyle kahkahalarla gülememek gibi şikayetlerden bahsederler. Bunlar aşırı hava yolu duyarlılığının belirtileri. Ve biz de doğal olarak bunlarda acaba hastada bir alerjik rinit veya alerjik astım tarzı bir durum var mı? Ya da bir astım olabilir mi? Başka bir hava yolu hastalığı olabilir mi diye inceleriz. Bunun için de bir takım testler gerekiyor. Peki yani sonuç olarak 2 aydan uzun değilse öksürüğünüz korkmanıza gerek yok. Ama 2 aydan uzunsa ve tekrarlıyorsa özellikle astımın, öksürüğün özelliklerini söylediniz. Astım yönünden incelemeler yapılması gerekiyor. Peki bu 2 aydan daha kısa olan öksürüklerden bahsedecek olursak daha çok hangi sebeplerden dolayı bu 2 aydan önce olan biten öksürükler oluyor acaba? Kısa süren öksürükler neden oluyor? Hocam öksürükler, kısa süreli öksürükler genellikle enfeksiyon sebebiyle, enfeksiyondan sonra da kalan hava yolu hassasiyeti nedeniyle olabiliyor gerçekten. Genellikle viral enfeksiyonlar bir hava yolu hassasiyeti bırakabilir. Buna bağlı buna aslında bir geniz akıntısı durumu da bırakabilir. Biz erişkinde en çok postnazal drip sendromu dediğimiz böyle bir akıntıya bağlı enfeksiyon sonrası olan gıcık öksürükleri çok kısa süreli ilk etapta enfeksiyon sonrası çok görürüz. Bu bazen uzayabilir yani 3 aylara kadar varabilir. Böyle durumlarda çoğunlukla enfeksiyon olan durumları, zatüre, veya işte sinüzitle ilgili durumları ya da orta kulak iltihabı gibi durumları ekart etmek gerekiyor. Peki zatürreyi nasıl ayıralım? Yani herkes öksürünce tabii zatürre yemeyeyim diye. Evet. Antibiyotik gerekiyor mu diye soruyor. Ne zaman antibiyotik başlayalım? Ne zaman zatürreyeden şüphelensinler? Ne zaman doktor görsün? Yani bir haftadan geçtiği zaman üzerine hemen gitsin mi? Yoksa hemen öksürür öksürmez mi doktora gitmesi lazım? Yani günümüzde bu viral enfeksiyonlarda tabii ki hemen öksürür öksürmez doktora gitmeye tabii ki gerek yok. Çoğunlukla viral enfeksiyonlar dolayısıyla antibiyotik bile gerektirmeden semptomatik ufak tefek
destek tedavilerle, hidrasyonlu suyu arttırarak bu durumu geçirebiliyoruz. Ama yaklaşık bir haftayı geçtikten sonra öksürüğümüzün şekli biraz değişirse, bir pürülans dediğimiz böyle balgam eklenirse, balgamda bir koyulaşma başlarsa, göğsümüzde bir hırıltı olursa ya da göğüs ağrısı hissedersek, batar gibi bir göğüs ağrısı hissedersek, bazen eskiden zatürcent derlerdi, sulu zatüre gibi, akciğer zarında sıvı toplaması, zatürelerin daha komplike halleri de olabilir. Bundan dolayı bu tarz böyle ateşin çok yükseldiği, kliniğin bozulduğu, halsizliğin, gece terlemelerin çok belirgin olduğu durumlarda o zaman tabii ki muhakkak doktor görmeli ve böyle durumlarda çoğunlukla da hızlıca bir antibiyotik başlanması, ilk etapta 8 saatte özellikle antibiyotik başlanması çok önemli. Peki, demek ki kısa sürelilerde özellikle zatürreden korkmamız gerekiyor. Onun için akciğerlerin dinlenmesi, gerekirse bazı tahliller yapılması ve ateş önemli. Genelde soğuk algınlığından dolayı öksürük oluyor dedik ve 2 aydan uzun süren öksürüklerde detaylı bir incelenmesi gerekiyor dedik. Aynen. Ve astımda özellikle gece uykudan kaldıran öksürük, koşmayla, gülmeyle artan öksürükler oluyorsa, sık tekrarlıyorsa astım olabilir. Bu nedenle de incelenmesi faydalı olabilir dedik. Peki astım dışında 2 aydan uzun süren öksürüklerde sık sık da ateşlenme oluyorsa acaba bağışıklık sisteminde problem olabilir mi? Bağışıklık sistemindeki problemleri nasıl ortaya çıkartabiliriz? Aslında hocam bizimle ilgili olarak şöyle söyleyelim. Bronşektezi dediğimiz bir durum vardır. Çocukluktan itibaren belki de sık geçirilen enfeksiyonlarla akciğerimizde kalan yapısal değişiklik olarak anlatabiliriz. Bir bronşlarda genişleme, bronş duvarlarının kalınlaşması, sekresyon üretiminin artışı gibi. Eğer ki bu hastada bunlar da bir hava yolu hastalığı belirtileri verecektir. Benzer öksürük, balgam gibi yakınmaları olacaktır hastaların. Böyle bronşektezi düşündüğümüz hastalarda ya da tomografik olarak bronşektezisini kanıtladığımız hastalarda yaygınsa da özellikle bu hasta neden bronşektezi olacak kadar enfeksiyon olmuş? Neden bu kadar hasarlı bir akciğer yapısı var diye incelemek. O zaman immün sistem açısından değerlendirme kesinlikle gerekir. Zaten aslında koahlı, bronşektezili hastalarımızda da sıkça immünoglobulin düzeylerine muhakkak bakmak gerekiyor. Hala da atlanıyor aslında. Çok 30 yaşından sonra dediğiniz gibi immünoglobulinleri çok düşük tanı almış hastalarımızda tabii ki oluyor. Özellikle tabii bağışıklık sistemindeki problemleri tanısı atlanmış kişilerin yetişkin yaşta %40'ının yetişkin yaşta tanı konulduğunu biliyoruz. Peki belirli bir yaşlanmayla veya kronik hastalıklardan dolayı immün sistemimizde bazen zayıflamalar oluyor. Bu zayıflamaları da belki bağışıklık testleriyle inceleyebiliriz, yapabiliriz ama kronik enflamasyon deyince tabii en önemli hastalıklardan bir tanesi astım hastalığı, alerjik hastalıklar. Bazen de bağırsaklarda problem oluyor, bağırsakta geçirgenlik oluyor, obezite oluyor ve emilim, bağırsakta vitamin minerallerin emilimi de bozulabiliyor. Böyle durumda ne yapmak lazım? Vitaminleri, mineralleri ağızdan içse emilim bozuk olduğu için emilmiyor. Böyle durumlarda acaba nasıl bir takviye ediciler kullanmak lazım? Acaba damardan vitamin veya mineral destekli veya mikro besin takviyesi yapmanın faydası olabilir mi? Tabii ki aslında bazı vitamin takviyeleri, IV tedaviler şimdi de günümüzde oldukça popüler. Epitel bariyer disfonksiyonu dediğimiz epitel bariyer hasarı dolayısıyla bağırsaklarımızda bir hassasiyet oluştuğunda ve bu bağırsaktaki iyi bakterilerin çeşitliliği azaldığında arkasından bağışıklık sistemimizle ilgili de bir takım sorunlar gelişip inflamasyona giden, yani bu iltihabi süreçlerle giden hastalıklar, bu astım, alerjik hastalıklar ve kronik hastalıklara yakalanıyoruz. Bunu artık biliyoruz. Bunları destekleyebilmek için bazen probiyotik takviyeleriyle işte bağırsaktaki bakteri çeşitliliğimizi arttırmak, bazen vitamin destekleriyle hastaların durumuna göre immüniteyi güçlendirmek gerekebilir. D vitamini, özellikle D vitamini takviyeleri çok kanıtlı bir şekilde yıllardır bizim alerjik hastalıklar ve diğer hastalıklar için D ve C vitaminimizin immünitemiz için önemli olduğunu biliyoruz. Demek ki vitamin ve mineral takviyeleri de zaman zaman ihtiyaç olabiliyor.
Ne dedik? 2 aydan uzun süren astım dedik, bronşitit dedik, bağışıklık sisteminde problem olabilir dedik. Peki ne zaman tüberkülozdan düşünelim? Acaba bu tüberküloz mu? Verem mi? Yani artık Türkiye'de de dünyada da tüberküloz yine bir artışa geçmiş durumda ne yazık ki. Yine uzun vadeli öksürüklerde tabii ki 2 ay boyunca beklemiyoruz ama bir film çekildiğinde belirgin tüberkülozla uyumlu bulgu varsa tabii ki tüberkülozla ilgili testler çok daha erken alınıyor. Ama kanlı balgamı var hastanın, kilo kaybı var, çok ateşi var, gece terlemeleri var. Bu belirtileri olan hastalarda malignite ve tüberküloz açısından muhakkak ileri incelemeler tabii ki yapıyoruz. Balgam testleri veya filmler, tomografiler böylelikle de tüberküloz tanısı çoğunlukla konuluyor. Evet, tüberküloz yanında belki akciğerde bir kanser şeyleri tarzı de bir yakalayabiliyorsunuz durumda, evet, belki de. olabilir. Evet. Demek ki öksürük deyip geçmemek gerekiyor. Kısa süreli 1-2 haftalık öksürüklerde tabii ki tedaviler verilebiliyor ama 2 aydan uzun süren öksürüğünüz varsa muhakkak göğüs hastalıkları ve hatta beraberinde alerji uzmanı da olan doktorlara giderseniz alerji yönünden, çünkü bu kronik öksürüklerin en önemli nedenlerinden bir tanesi astım. O zaman özellikle göğüs ve alerji hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilmesi çok faydalı olacaktır. Bugün sizlerle özellikle öksürüğün nedenlerini konuştuk. Göğüs hastalıkları ve alerji uzmanı Buket Başar Akdoğan ile konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz.